İran Savaşı Körfez'deki eski fay hatları ile birlikte yenilerini de harekete geçirdi. İran'a karşı başlatılan savaşta Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Amerika saflarında yer alarak saldırılar yürüten 3. ülke oldu. Wall Street Journal'ın haberine göre Emirlikler bu savaşta savunmanın yanında aktif bir savaşçı konumuna geçti. Resmi olarak üstlenmese de hedefinde Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'nda bulunan stratejik petrol rafinerisi vardı. Nisan başındaki bu saldırı sonucu tesiste çok ciddi bir yangın çıktı ve üretim durma noktasına geldi. 8 ve 9 Nisan'da rafineri sahasında olağan dışı yangınlar tespit edildi. 10 Nisan'da ise depolama tanklarından yükselen siyah dumanlar uydulara yakalandı. Bu tarihler oldukça kritik. Çünkü tam da Amerika'nın 5 hafta süren yoğun hava bombardımanının ardından ateşkes ilan etmeye hazırlandığı günlere denk geliyor. Rafineriyi vuran uçaklar muhtemelen Emirliklerin envanterindeki Fransız yapımı Mirage 2000 jetleriydi. Üstelik olay sadece bununla sınırlı da değil. Güneyde Şiraz yakınlarında düşürülen Çin üretimi Wing-Long 2 insansız hava aracı var ve bunun doğrudan Emirliklere ait olduğu konuşuluyor. İsrail ve Amerika'nın İran hava savunma sistemlerini zayıflatması Emirlikler jetleri için gökyüzünü oldukça güvenli bir hale getirdi. Peki ama Emirlikler neden böyle bir riske girdi? Hatırlayın, savaşın başında Körfez ülkeleri bizim hava sahamızı veya üslerimizi kullanamazsınız demişti. Fakat savaş patlak verince İran faturayı Körfez'e, özellikle de Emirliklere kesti. Ülkeye tam 2800'den fazla füze ve drone attı. Bu rakam İsrail attığından bile fazla. Sonuç ne oldu? Hava trafiği felç oldu. Turizm darbe yedi. Gayrimenkul piyasası sarsıldı. Kısacası İran, Emirliklerin güvenli ve istikrarlı imajını kalbinden vurdu. İşte bu ağır fatura Abu Dhabi'nin stratejisini tamamen değiştirdi. Oturup darbeleri sineye çekmek yerine hem askeri hem de ekonomik olarak karşı saldırıya geçti. Dubai'de Tahran bağlantılı okulları kapattı, İranlılara vize vermeyi durdurdu. Yıllardır İran'ın batı yaptırımlarını deldiği ekonomik can damarını da kesti. 7 Mayıs'ta Bender Abbas'ın ve Keşim Adası'ndaki Bahman iskelesinin hedef alınmasıyla sular iyice ısındı. Tabi Tahran bu duruma sessiz kalmadı. Olayın hemen ardından devrim muhafızlarının yayın organı Tesnim gazetesi okları doğrudan Abu Dhabi'ye çevirdi. Açıkça İsrail'in maşası olarak nitelendirip kıyı bölgelerindeki bu saldırılarda parmakları olduğunu belirtti. Ayrıca saldırıların arkasında Emirliklerin olduğu kesinleşirse onlara bunun bedelini çok ağır ödeteceklerini açıkladı. O günlerde Emirlikler kalkanları kaldırdı. Zaten geçtiğimiz günlerde de doğrudan hedef alınmışlardı. Sonrasında ise İran'dan gelen yepyeni bir füze ve drone dalgasını havada imha ettiklerini duyurdu. Anlayacağınız Körfez'de ipler iyice gerildi. Tabiri caizse ok yaydan çıktı çıkacak. İşte o aba altından gösterilen sopa bugünlerde gerçeğe dönüşebilir. 14 Mayıs'taki BRICS toplantısında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Emirlikleri temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halife Şahin El-Marar'ın tam gözünün içine baka baka onları İran'a karşı askeri operasyonlara katılmakla suçladı. İran, toplantıdan Amerika ve İsrail'i kınayan ortak bir BRICS bildirisi çıkarmak için epey bastırıyordu. Fakat Emirlikler bu tasarıya olumlu bakmadı. Toplantı kararları oy birliğiyle alındığı için ortak bildiride bir türlü çıkmadı. İran tarafı Birleşik Arap Emirlikleri bizi bloke ediyor diyerek isyan ederken bu kriz aslında BRICS gibi yapıların kendi içindeki çıkar çatışmalarında nasıl kilitlenip kaldığını, yani birliğin sınırlarını bir kez daha herkese göstermiş oldu. Daha bir ay önce İran'da Emirliklere fırlatılmak üzere hazırlanan bir füzenin gövdesine şöyle bir mesaj yazılmıştı. Habibi, Amerika çekip gidince baş başa kalırız. Aslında Amerika ve İsrail'in İran'a açtığı savaşın ilk günlerinde Körfez ülkeleri kendilerini bir anda ortak bir krizin tam göbeğinde buldu. İstikrar ve ticaret üzerine kurulu ekonomik modelleri tehlikeye girince başlangıçta safları sıklaştırmış gibilerdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden saldırıları kınayan bir karar çıkarttılar. İlk etapta hepsinin ortak derdi kendi topraklarını korumak ve bölgenin tamamen çökmesini engellemekti. Fakat çatışmalar uzayıp bir yıpratma savaşına dönüştükçe ilk şok dalgası yerini stratejik yol ayrımlarına bıraktı. Artık Körfez'in gizli kalmış fikir ayrılıkları su yüzüne çıkıyor. İşin özünde tek bir soru var. Başlatmadıkları ve kaçamadıkları bu savaşın içinden nasıl çıkacaklar? Bunun ötesinde Amerikan güvenlik şemsiyesine ne kadar güvenecekleri, İsrail'in bölgedeki hırslarıyla nasıl başa çıkacakları ve İran'la aralarındaki dengeyi nasıl kuracakları konusunda ortak bir yanıtları da yok. Zaman geçtikçe Körfez'de belirgin kamplar ortaya çıkmaya başladı.
İlk grupta Katar ve Umman'ın başını çektiği itidalli yaklaşım var. Bu ülkeler saldırıları kınasalar da işi daha da tırmandırmanın tehlikelerine dikkate çekip diplomasiye sarılıyorlar. Katarlı ve Ummanlı yetkililer İran'ın varoluşsal bir baskı altında hareket ettiğini düşünüyor ve ihaleyi asıl savaşı başlatan Amerika ile İsrail'e yıkıyorlar. Onlara göre İsrail'in asıl derdi Körfez'i İran'la doğrudan çatışmaya çekip iki tarafı da bitirmek. Bu yüzden savaşa girmek bindikleri dalı kesmekten farksız olur. İkinci gruptaysa Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsil ettiği karşılık verme taraftarları var. En çok saldırı yiyen ülke olarak Tahran'ı durdurmak için askeri bir koalisyona katılmaya dünden razı gibiler. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki İran'ın rahatlığını bitirmek istiyorlar. Amerika ve İsrail'le daha derin bağlar kurarak caydırıcılığı yeniden sağlayacaklarına inanıyorlar. Bu iki kutbun arasında ise Suudi Arabistan, Kuveyt ve kısmen Bahreyn'in de yer aldığı üçüncü bir grup var. Dengeci devletler. Durumu idare etmeye çalışıyorlar. Tabii kendi çıkarlarını tehlikeye atacak bir savaş istemedikleri kesin. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin küresel petrol üreticilerinden oluşan OPEC'ten ayrılacağına duyurması bölgedeki tansiyonu artırdı. Bu kritik karar mevcut savaşın Körfez ülkelerinin kendi içindeki gerilimleri ne kadar derinleştirdiğini gösteriyor. Yıllardır aralarında yakın müttefik olan Emirlikler ve Arabistan yakın dönemde birbirlerinden uzaklaştı. Neden derseniz arka planda bayağı mesele var. Özellikle Yemen ve Sudan'daki savaşlarda tamamen zıt yönlere gittiler. Trump, Muhammed Bin Zayed'le yaptığı bir telefon görüşmesinde inanılmaz bir bilgi sızdırdı. Trump'ın söylediğine göre Muhammed Bin Selman, hızlı destek kuvvetlerine verdiği destek yüzünden emirliklere yaptırım uygulaması için Washington'a resmen baskı yapmış. Bir de İsrail konusu var tabi. Biliyorsunuz emirlikler 2020'de İsrail'le el sıkıştı ama Suudiler ancak Filistin devleti kurulursa biz de o masaya otururuz diyor. Olaylar sadece siyasetle de kalmadı. Son dönemde ekonomide de birbirlerine rakip oldular. İşin ilginç tarafı aslında her ikisi de şu anki çatışma ortamında İran'ın hamlelerinden bayağı zarar gördü. Ama bu kriz durumu onları birbirine yaklaştıracağına aralarındaki rekabeti iyice artırdı. Gelin bugün Körfez'de taşları yerinden oynatan o büyük kopuşa yakından bakalım. OPEC'ten ayrılık arka planda uzun süredir kaynayan bir krizin dışa vurumuydu. Emirlikler daha fazla üretip kendi bağımsız enerji politikasını çizmek istiyor. Suudi Arabistan ise kendi 2030 vizyonu hedefleri doğrultusunda üretim kotalarına uyulmasını ve fiyatların sabit kalmasını istiyor. Üstelik tüm bunlar bölge tam bir ateş çemberindeyken oluyor. Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası ortalık karışmış durumda. İran'ın misillemesinden en ağır darbeyi herkesin bildiği gibi emirlikler yedi. Hürmüz Boğazı'nda sıkıntılar yaşandığı petrol akışı yara aldı. Körfez ülkeleri olağanüstü toplanıp kameralara birlik pozu verdiler ama emirlikler çok daha Amerika ve İsrail yanlısı bir pozisyon alırken Suudiler işi daha temkinli ve diplomatik yollarla çözme taraftarı. Bakın mesela sağdaki bu işbirliğinin ne boyuta ulaştığını anlamak için Amerika'nın Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee'nin açıklamasına bakmak yeterli. Can I say a word of appreciation, deep appreciation and admiration for the United Arab Emirates? I think that the UAE is an example. They were the first Abraham Accord member. But look at the benefits that they have had as a result. Israel just sent them Iron Dome batteries and personnel to help operate them. How come? Because there's an extraordinary relationship between the UAE and Israel based on the Abraham Accords. İsrail'in drone saldırılarına karşı geliştirdiği Spektro drone tespit sistemini ve hatta henüz geliştirme aşamasında olan lazer temelli demir ışın teknolojisini bile bu süreçte emirliklerin kullanımına sunduğu konuşuluyor. İsrail tarafı savaşın en hararetli günlerinde hem Netanyahu'nun hem de Mossad Başkanı'nın emirliklere gizli ziyaretler gerçekleştirdiğini ve üst düzey görüşmeler yaptığını açıkladı. Abu Dhabi ise bu haberleri jet hızıyla yalanlayarak yok öyle bir şey dedi. İsrail bu tarz haberleri yayınlayarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni biraz köşeye sıkıştırıp kendi saflarına daha çok çekmeye çalışıyor olabilir. Abu Dhabi ise alan razı, satan razı mantığıyla yardımları alıp siyasi maliyeti üstlenmemek için kapıları kapalı tutuyor. Suudilere gelirsek, uzmanlara göre Körfez'in en büyük ve en zengin ülkesi olan Suudi Arabistan'ın ekonomik dönüşüm projelerinin başarıya ulaşması için siyasi istikrara ve yüksek petrol fiyatlarına ihtiyacı var. Savaş, Riyad'ın İran'a yönelik temkinli açılım politikasının ve Amerika ile ortaklarının sınırlarını ortaya koydu. Bu yüzden Suudiler nükleer silah sahip Pakistan'la savunma bağlarını güçlendirme yoluna gitti. Tabii Pakistan'ın Amerika'nın yerini alması beklenmiyor. Bölgedeki diğer ülkelerle de ittifak kurarak ayrıca emirliklerin dışladığı bir cephe kuruyor olabilir.
Riyad'ın İslamabad'la derinleşen bu ilişkileri Hindistan'la çok yakın bağları olan Emirliklerde büyük bir rahatsızlık oluşturdu. Savaş boyunca Pakistan'ı eleştiren Emirlikler, barış müzakerelerinde arabulucu rolü üstlenen İslamabad'dan İranlıları daha sert bir şekilde kınamasını istedi. Savaş karşısında verilen tepkilerden duyduğu hayal kırıklığının da etkisiyle geçtiğimiz günlerde Pakistan'dan 3,5 milyar dolarlık kredisinin geri ödemesini talep etti. Zamanlaması son derece kritik olan bu talep, nakit sıkıntısı çeken Pakistan'ın Merkez Bankası rezervlerinin 1/5'ini bir anda yutma ve 7 milyar dolarlık IMF kurtarma paketini çökertme riski taşıyordu. Üstelik Emirlikler bu parayı 2027'ye kadar geri istemeyeceğine dair güvence vermişti. Suudi Arabistan ise Pakistan'a finansal destek sağlayarak anında imdada yetişti. Pakistan'a 3 milyar dolar borç verdi ve mevcut 5 milyar dolarlık kredisinin vadesini uzattı. Böylece Riyad hem İslamabad'ı ekonomik bir felaketten kurtardı hem de Abu Dhabi ile Körfez'de yaşadığı sessiz rekabette Pakistan'ı kendi saflarına biraz daha yaklaştırmış oldu. Emirliklerin OPEC'ten ayrılma duyurusunu Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin İran Savaşı konusunda ortak bir zemin bulmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandığı gün yapması, Suudilere yönelik doğrudan ve ağır bir diplomatik hamleydi. Savaş Körfez'de başka sürtüşmeleri de alevlendirdi. Bunların başında 1971'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı sırada İran'ın ele geçirdiği Ebu Musa, Büyük Tumb ve Küçük Tumb adaları üzerinden Emirliklerle İran arasında yeniden canlanan eski gerilimler geriliyor. Bu adalar İran'ın Körfez'deki nakliye rotaları üzerindeki stratejik konumunu güçlendiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri uzun zamandır adalar üzerinde egemenlik iddia ederken İran buraların her zaman kendi topraklarının bir parçası olduğunu savunuyor. Bu durumun yanı sıra Emirlikler, Suudi Arabistan ve Umman arasındaki diğer tarihi sınır anlaşmazlıkları modern Körfez tarihinin en hassas konularından biri olmaya devam ediyor. Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik pervasız saldırısı böylece eski fay hatlarını aştı ve Körfez çevresindeki devletler arasında yenilerine meydana getirme potansiyeli de taşıyor. Aynı zamanda elde kalan birkaç bölgesel işbirliği yolunun da altına uyuyor. Arap dünyasının bu şekilde bölünmesi tam da İsrail'in ekmeğine yağ sürüyor. Hatta kulislerde Emirliklerin Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden bile ayrılabileceği fısıldanıyor. Bu durum zaten parçalanmış ve tehlikeli olan bu coğrafyayı artık çok daha riskli bir yer haline getiriyor. Anlayacağınız bu cepheleşmenin sonu hiç de tahmin edilebilir görünmüyor.